Hünkârım, Kudüs'ten telgraf geldi. Kaiser Wilhelm'in Kudüs'e girişiyle alakalı niyeti belli olmuş. Kaiser Wilhelm, Kudüs'e Babül Halil kapısından girmek istiyormuş. Hazreti Ömer Efendimizin, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü fethederek girdiği kapıdan mı girmek istiyor? Evet hünkârım. Aklı sıra bir oyun kuruyor. Kudüs'e Babül Halil kapısından girerek Kudüs'ün fatihi olduğunu zihinlerde ilan etmek istiyor. Nasıl mani olacağız hünkârım? Bir emir göndersek girmeyecek diye. Olmaz paşa. Diplomatik nezakete ters. Misafire eve girerken şu kapıdan gir diyemeyiz. Lakin Kudüs bizim haremimizdir. Kudüs'e Fatih gibi girecek, dünyaya buranın hamisi benim diyecek. Bizim de nezaketimizi bildiği için bir mani çıkmayacak zannediyorum. Bunu Kudüs valimize göndeririz. Emredersiniz hünkârım. Ne okuyorsun? Saatlerdir başını kaldırmıyorsun. Yıllardır aradığımız şey burnumuzun dibindeymiş Vladimir. Nedir o? Ordu, Ne ordusu? Duyu'nun kendisine ait bir kolcu teşkilatı var. Hepsi Osmanlı tebaası. İçlerinden birkaç tanesini bizim adımıza çalışmasını ikna edebiliriz. Hepsini ikna edebiliriz Vladimir. Duyu'nun şefi hiçbir Türk'ü kolcu yapmamış. Hepsi Rum, ipleri de Duyu'nun şefinde. Desene. Payitahtta bir ordumuz olacak. Gel. Gel dayı, gel. Hayırdır yeğenim? Acele çağırtmışsın. Buldum dayı. Duyuğunu alt edecek yolu buldum. Çok sevindim. Nasıl yapacaksın? Babam bir tüccarla bu işi yapıyormuş. O tüccarla konuştum. Ne işi yapıyormuş hünkârımız? Anlamadım. Duyuğunu umumi, topladığı vergilerden devletin payına düşen kısmı vermiyormuş. Babam da milletin hakkını gasp edenlerden milletin hakkını alıyor. Nasıl yapıyormuş peki? Limanda askeri malzemelerin bulunduğu sandıkların içinde bor madeni satılıyormuş. Biz de aynı şekilde yapabiliriz bu işi. Hem biz kazanırız, hem devletimiz kazanır, hem de milletimiz. Çok iyi düşünmüşsün. Çok. Ama biraz bekleyelim. Hünkârım, istihbarat teşkilatımız bazı gazeteler yakalamış. Yarın tarihli. Lakin bugünden basılmış. İmparator Wilhelm Kudüs'e bir fatih gibi girdi. Babül Halil kapısı Kudüs'ü fethedenlerin girdiği kapıdır. İmparator Wilhelm bir fatih gibi halkı selamlayarak Kudüs'e girdi. Verdiğimiz emir Kudüs valisine intikal etti mi? Merak buyurmayınız hünkârım. Anlaşılan Kaiser Wilhelm bizimle ittifakın samimiyetini
daha buradan gitmeden evvel bozmuş. Hünkârım iyice açığa çıktı ki Karasoy'u buraya iyi niyetle bırakmamış. Muhakkak o anlaşmadan güçlü çıkmalıyız paşa. Bor ticareti bir an evvel bitmeli ve o satıştan para gelmeli. İnşallah hünkârım, inşallah. Abdülhamit. Demiryolu için gereken parayı bulmak üzere. Anlat. Bor madenini askeri malzeme diye dışarı çıkartıp satacak. Duyunu umumiyeyi atlatacak. Telaş etmeyin. Abdülhamit Karasu ile masaya oturduğunda ortaya koyabileceği bir para olmayacak. Amerikalı bir tüccarla anlaşmaya varılmış bile. Bizim o sevkiyata mani olacak gücümüz var. Şimdi size birini takdim edeceğim. Aranızdan bazılarını seçecek. Bana nasıl itaat ediyorsanız ona da aynı şekilde itaat edeceksiniz. Hoş geldiniz. İstediğiniz kadar adam seçebilirsiniz. Hepsi sağlam mı? Tabii ki. Hususi olarak işe alıyorum hepsini. Hepsi Şark'ta devlete isyan etmiş ailelerin çocukları. O halde hepsini seçiyorum. Sizden istediğimizi yaparsanız şu anda kazandığınızın 2 katını kazanacaksınız. Artık Parvus'un askerlerisiniz. Buyurun paşam. Buyurun. Sağ olunuz. Tahsin Paşa, bugüne kadar beni ne zaman görseniz şeytan görmüş gibi olurdunuz. Şimdi beni gül yüzünüzle karşıladınız. Çok mutlu oldum. Yaptığınız hatalara tövbe edip hünkârımız için, devletimiz için çalışıyorsunuz artık. Buna kani oldum. Elbet gülümserim. Sağ olunuz. Tahsin Paşam, aslında tam manasıyla bir tövbe etmiş de değilim. Ama ilk işim gerçek bir tövbe etmek olacak. İnşallah. İnşallah. Evet. Tahsin Paşam, size bunu vermek isterim. Nedir bu? Sizden ricam buna bir tarih atmanız. Mühim bir evrak. Ne kadar mühim olduğunu şu an ben de bilmiyorum. Ama yakında bunu öğreneceğiz. Resmi kayıtlara geçerim. Kime gönderilecek? Tahsin Paşam, şimdilik sadece kayıtlara geçelim. Vakti geldiğinde ben size söyleyeceğim. Aslında size söylemek istediğim şeyler var. Lakin fitne çıkar endişesiyle söylemiyorum. Aklımdakilerden tam emin değilim. Şüphe ettiğiniz şeyi buraya yazdınız. Evet, tas tamam öyle. Eğer şüphelerim doğruysa size söylerim. Siz de o zaman bu zarfı hünkârımıza verirsiniz. Tamam. Emanetiniz bende emindir. Sağ olunuz. Sultan emridir. Kudüs'ün muhafızı var. Gerektiğinde sur diker. Ya Allah! Ya Allah! Gerektiğinde surda bir gedik açar. Ya Allah! Ya Allah! Kudüs'ün sultanı var. Vur! Ya Allah! Vur! Ya Allah! Vur! Ya Allah! Kudüs'ün sultanının size selamı var.
Allah kabul etsin hünkârım. Sağ ol paşa. Emir yerine getirildi mi? Kudüs valimizin selamı var hünkârım. Ve aleykümselam. Paşa, haksız yere bir insan öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kudüs, ilk kıblemiz, Miraç mucizesinin müjde şehri. Eğer bizim zamanımızda Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen say ki bütün İslam beldeleri düştü. Sen say ki bütün İslam beldeleri öldü. Şehirler de ölür paşa. Gökyüzünden ezanları susunca ölür. Çarşılarına haram para bulaşınca ölür. Sokaklarında fitne kol gezince ölür. Eğer Kudüs'ün izzetini koruyamazsak, say ki kendi izzetimizi kaybetmişiz. Kudüs evimizdir. Evinden çıkamazsın. Çıkacağın kapı İslam'dır. İslam kapısından çıkmayacağız. Evimizden çıkmayacağız. İnşallah. İnşallah hünkârım. İnşallah. Gel. Seçtin mi adamını? Hepsini. Duyunu Umumiye'ye de küçük bir maliyet yüklemesi yaptım. Nasıl? Hepsine zam yaptım. Erzul'un sakladığı kız, Selim Paşa'nın kızı. Dilşat, Ne zaman gidecek? yarın öğlen kalkacak gemiyle. Kızın başına bela olacağını anlamıyor. Ne yapayım? Kızın işini bu gece bitir. Bugün Cemalettin Paşa benim için Anadolu'da bir teftiş vazifesinden bahsetti. Sahi mi? Sen ne dedin? Bu vazifeyi bana uygun bulduğu için minnettar olduğumu dile getirdim. Lakin ona da söylediğim gibi, eğer bu vazifeyi bana verirse yol ve şartlar size ağır gelebilir. O yüzden burada kalmanız daha münasip olacaktır. Yani bir süre ayrı kalabiliriz. Sen beni düşünme. Sonuçta vazife. Vazife her şeyden mühimdir. Biliyorum sultanım. Sizin gibi anlayışlı bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım. Biletini aldım. Yarın buradan çok uzaklara gidiyorsun. Ve sana yiyecek bir şeyler de hazırladım. Acıkmışsındır. Kalacak yerini de ayarladım. Bir manastırda.
Kaçma! İmdat! Yardım edin, öldürecek beni! Yardım edin! Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. İmdat! Çekil! Sizi buraya çağırdığıma şaşırdınız mı sultanım? Doğrusunu isterseniz evet, şaşırdım. Uzun zamandır böyle akşam kahvelerimizi dışarıda içmiyorduk. Ay ışığında, yıldızların altında. İçimin kasvetini aydınlatıyorlar. Ne güzel. Davetiniz çok iyi geldi bana. Anlatmayacak mısınız? Bağışlayın. Ben konuşmak değil, susmak. Sizin gölgenizde, sizin nefesinizde huzur bulmak istiyorum hünkârım. Nasıl isterseniz sultanım. Lakin güneşe gölge değmez. Hatice'm, yüzün gülüyor ne güzel. Bakıyorum da pek mutlusun. Yüzümün gülmesi de mi kabahat artık? Endişemin nedenini biliyorsun kızım. Dün Bidar Sultan'ın dediklerini duydun. Sen Kemalettin'le falan görüşmeye kalkmadın değil mi? Hayır. Mutluluğun nedeni başka hala. Vasfi'den kurtuluyorum. Kemalettin onu Anadolu'ya vazifeye gönderiyor. Gel. Gel paşa. Hünkârım, Kudüs valinizden bir telgraf geldi. Derhal okuyunuz. Kudüs'ün muhafızı Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine selam olsun. Cüretimi bağışlayın. Wilhelm'in fetih kapısından gireceğini öğrendiğimde devletler arası münasebetlerin bu işi çözmeye mani olacağını düşünmüştüm. Kendimi Babül Halil'e zincirleyip imparatora bu hakareti yaptırmamaya kararlıydım. Bağışlayın. Kudüs'ün muhafızının siz olduğunuzu unutmuşum. Wilhelm onuruna başka bir kapı açıldığını öğrenince önce hayret etti. Onun yüzünden sizin siyasi zekanıza teslim olduğunu anladım. Sizin onun için açtırdığınız başka bir kapıdan girmeye mecbur kaldığında da bu şehri ancak Müslümanlar koruyabilir dediğini işittim. Hürmetle, haşmetli padişahımızı selamlar. İmza, Kudüs valiniz. Elhamdülillah. Paşa, bizim böyle valilerimiz olduğu müddetçe
İnşallah Kudüs İslam'ın olacaktır. Böylelikle Wilhelm'in tertibi çöktü hünkârım. Tarihinden evvel atılan manşetleri paçavraya çevirdiniz. Elhamdülillah. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Evet Kemalettin Paşa. Sizden bir şey yapmanızı, daha doğrusu yapmamanızı isteyeceğim. Af buyurun sultanım, anlayamadım. Hatice Vasfi Efendi'yi tayine göndermenizi istemiş. Bunu sakın yapmayın. Vasfi Efendi'den kurtulup sizinle birlikte olmanın hesaplarını yapıyor hala. Hatta köşkü de buraya yanınıza dönebilmek için kendi yaktı. Canlarından olabilirlerdi. Aynen öyle. Hatice'nin bu deliliği devam ettirmesine müsaade edemeyiz. Vasfi Efendi'yi bu yüzden ondan uzağa göndermek gibi bir gaflette bulunmayınız. Siz merak buyurmayın sultanım. Hatice Sultan en kısa zamanda benden ümidini kesecek. İnşallah. Askerlerin refakat ettiği sandıklar gelecek. Sandıkların içinde askeri malzeme olduğunu söyleyecekler. Siz limanda vazifeli olduğunuzu anlatacaksınız. Emredersiniz paşam. Duyun memurları gelip sandıkları açana kadar direteceksiniz. Paşam, rütbeli biri gelirse ne yapayım? Dikkat çekmemek için rütbeli birini göndermezler. En rütbeli sen olacaksın. Hadi askerlerin yanına git, emir ver. Emredersiniz paşam. Hünkârım, Karasu Efendi anlaşma yapmak için geldi. Limandan haber var mı? Askerler intikal etti hünkârım. Ya Selim Paşa? Selim Paşa da maden satış için limana gitti. Bir an evvel o iş bitmeli Tahsin Paşa. Amerikalı tüccara mallar teslim edilir edilmez haber versinler. Her şey tamam olduğunda biz Karasu Efendi ile masaya oturduğumuz vakit inşallah para hususunda bir sıkıntı yaşamayacağız. İnşallah hünkârım, inşallah. Gidelim paşa. Kolay gelsin. Eyvallah. Şöyle müsait bir yere koyun önce de biz bir tetkik edelim. Bunlar tetkik edilecek mallar değil. Askeri sevkiyat yapıyoruz. Mesele nedir? Sandıkları aramak istiyorlar binbaşı. Bırakın arasınlar. Vazifelerine mani olmayalım. Emret hünkârımız verdi. Askeri sevkiyattır. Aramalarına izin yoktur. Tamam o zaman. Yükleyin sandıkları. Devletimiz bu hizmetinizi asla unutmayacaktır. Ben bir iyilik görmüyorum. Lüzumu olan ticaretimizi yapıyoruz. Hayırlı olsun. Anlaştığımız gibi para arabanın içindedir. Sandıklar yüklenene kadar bekleyin. Buyurun oturunuz. Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin bizzat bu meselelerle meşgul olması bizi ziyadesiyle bahtiyar ediyor. Demiryolu benim rüyamdır Karasu Efendi. Siz de bunu bildiğinize göre devletimin ve milletimin menfaatinden başka bir şey düşünmeyeceğimi idrak edin isterim. Emin olun Sultan Hazretleri, bendeniz de Osmanlı'nın menfaatlerini gözeteceğim. Buyurun. Memurlarınızla çalıştık.
güzergah zaten değişmeyecek şekilde belirlenmiş. Lakin işin kaç kişiyle, hangi teknik malzemeyle yapılacağı, ray fabrikalarının açılışı, lokomotiflerin siparişi gibi teknik meseleler var. Bu da pek tabii demiryolunun bitirilme süresini belirleyecek. İşte anlaşmamızın mevzusuysa bu kararları kimin alacağı? Daha fazla para yatıran alacaktır. Pek tabii. Bendeniz de bunun Osmanlı Devleti olmasını isterim. Demiryolu için 2666 köprü ve menfez, 7 demir köprü, 9 tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su deposu, 2 hastane ve 3 atölye yapılacak. Yekûn maliyet 4 milyon lira. Hükümetimiz yapılan anlaşma gereği şirketin yapacağı her kilometre yol için nominal değeri 275 bin frank olan Osmanlı tahvili çıkaracak. Lakin bunun için bir şirket kurulacak ve ön yatırım yapılacak. Elbette, pek tabii. Osmanlı Devleti bunun hakim hissesini alabilecek mi? Limandan haber var mı? Hayır. Kolcular da nereden çıktı? Durun durun. Bırakın yüklemeyi. Neden duruyorlarmış? Hayırdır? İhbar aldık. Bugün bütün sandıklar aranacak. Ne ihbarı? Kaçakçılık yapılıyormuş. Bizim sandıklarda askeri sevkiyat yapılıyor. Sizin bizim yok. Bütün sandıkları arayacağız. Askeri bas! Bu sandıkları arayamazsınız. Söyleyin askerlere indirsin silahları. Asker! Silah indir. Asker! Silah indir. Kolcularla mı çatışacağız? Arayın sandıkları. Ne oluyor burada? Arama yapıyoruz. Bordolu sandıkta. Hepsine el koyun. Anlaşmayı iptal ediyorum. Saraya Selim Paşa isim haber gönderdiniz. Evet, kızı burada. Emin misiniz o olduğunu? Daha evvel babasıyla bir kez gelmişti, oradan tanıdım. Nerede şimdi? Ameliyatta, geceden beri ameliyatta. Ben de sabah gelince gördüm. Ne olmuş peki? Vurulmuş, çok kan kaybetmiş. İnşallah yanılıyorsunuzdur. Yanılmıyor Hasan. Aman Allah'ım. Nişat.
Karasu Efendi, demiryolu yapımında Türk işçiler çalışacak. Hangi mıntıkadan geçiyorsa işçiler oradan alınacak. Tabii. Bir mesele daha var. Ondan evvel bu yatırılacak para kısmını konuşsak. O meseleyi konuşacağız. Merak etmeyiniz. Lakin bizim için daha mühim bir husus var. O nedir hünkârım? Demiryolu Hicaz'a vardığı vakit Türk mühendisler işi öğrenmiş olacaklar. Zaten oraya kadar Alman mühendisler çalışacak. Türk mühendisler teknik meseleleri öğrenmiş olacaklar elbet. Ancak geriye kalan çok az kısmını neden Alman mühendisler tamamlamasın? Ya da diğer Bağdat'a gidecek demiryolu için aynı şartı koşmuyorsunuz. Kutsal topraklara gayrimüslim giremez Karasu Efendi. Tabii. Hususen Medine-i Münevvere'ye 20 kilometre kala işçiler çekişlerine keçe döşeyecek. Onun için hünkârım. Çünkü orada Fahri Kainat Efendimiz metfun. Çıkacak sesler o mübarek beldeyi rahatsız etmesin. Allah'ım sen sevgili peygamberinin huzurunu düşünen Sultan Hamid kulunun kalbine ferahlık ver. Belalardan uzak tut. Hünkârım. Efendim şu hakimiyet meselesini karara bağlasak da imzaları atsak mı? Atalım Karasu Efendi. Biz daha fazla para veremeyeceğiz. O vakit karar meselesi Almanlarda olacak şekilde imzalayalım. Sadece 5 dakika. Tamam. Buraya hiç gelmemeliydin. İki cihanda elim yakanda olacak. Benden kurtulamayacaksın. Seni ikaz etmiştim. Bunun sebebi sensin. Ben sadece bana verilen vazifeyi yaptım. Senin ne kadar yalancı, aşağılık birisi olduğunu herkesin bilmesi gerekiyordu. Söyledim. Bunun sana ne faydası oldu? Bak ben dışarıda saraydayım. Sen zindandasın. Ve buradan bir daha asla çıkamayacaksın. Asla. Hak yerini bulacak elbet. Hakikat er geç ortaya çıkacak. Gel.
beni güzelliğinizden mahrum bırakacağınızı mı sanırsınız sultanım? Ben çoktan gözlerinizin maviliklerinde kaybettim kendim. Bana bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet. Tayinim çıktı. Kemalettin Paşa az önce tebliğ etti. Öyle mi? Ne zaman gidiyorsunuz? Sadece ben değil sultanım. Birlikte gidiyoruz. Ne? Kemalettin Paşa sağ olsun biz ayrı düşmeyelim diye yerleşik düzende bir vazife ayarlamış. Abdülkadir. Dünden beri şehzademi görmediğim için özledim. Dışarıda çok güzel bir hava var. Ne dersin? Biraz yürüyüş yapalım mı? Ne oluyor? İyi misin sen? İyi değilim. Çok kötüyüm. Neden? Bana yalan söyledin. Beni kandırdın. Şehzadem. Her şeyi bilerek ve isteyerek tertip ettin. Bense sana inanacak kadar gördüm. Dün gece zindandaydım. Askerle konuştuğun her şeyi duydum. Şehzadem ben sadece... Yeter! Defol bu saraydan. Şehzadem bildiğiniz gibi değil. Yalanlarını daha fazla duymak istemiyorum. Şehzadem dinleyin. Sana bizi hiçbir kuvvet ayıramaz demiştim. Yanılmışım. Bizi senin ihtirasın ayırdı. Şehzadem. Şimdi defol! Bu saraydan defol! Tahsin Paşam, siz niye kabul salonunda değilsiniz? Dayanamadım Mahmut Paşa. Hünkârımızın hassasiyetini gördükçe, dini için, milleti için atan kalbini gördükçe, bir de bunca zorlukla mücadele ettiğini bildikçe dayanamadım. Peki antlaşma ne olmuş? İmzalar atıldı inşallah. Atıldı. Lakin istediğimiz gibi olmadı paşam. Limanda madenlere el konuldu. Nasıl olur? Nasıl olur paşalar? Kimden sızdı bu malumat? O demir yolu vaktinde bitirildiğinde ki o anlaşmayla bitirilecek, petrolümüz elden gitti demektir. Paşam, ben bunun böyle olmasını bekliyordum. Size o notu da o yüzden vermiştim. Not üzerinizde değil mi? Üzerimde. O notu hünkârımıza vermemiz icap eder. Keşke orada yazılanları daha erken söyleseydim. Ama fitne çıkmasından korktum Tahsin Paşam.